Gökyüzünden güneşi yağsam koysam kalbime, yakar mı kimse onun ateşini? Yüreğimden kalbimi söksem koysam elime, doğar mı ki sevdan güneşini? Utanırsam söylemeye, dünyam yansın yağmur şahit kesilmez, ya da benim yüreğimde elgır şu gördüm. Benim küçüklüğüm Hemşince ve Türkçe ile harmanlanıp doğduğumdan itibaren iki dili aynı anda öğrendim. Utanırsam söylemeye. Ya Doğu Karadeniz'de çoğunlukla Rize ve Artvin'de yaşayan bir halk. Sadece Hopa, Kemalpaşa ve Borçka'da Hemşince dediğimiz dil konuşuluyor. Artvin Hopa'da doğdum ben. Hopa, Kemalpaşa, Kayaköy diye bir köyde hemşinli bir aileden geliyorum. Çocukluğum 5. sınıfa kadar, yani yaklaşık 10 yaşına kadar orada geçti. 2006 yılından beridir İstanbul'da yaşıyorum. O kadar Irak, al götür yüreğimi, kalanı bana bırak. Dur bir bak, olma o kadar Irak, al götür yüreğimi, kalanı bana bırak. Şu an yapmış olduğum şey Ara Kafe'de çalışıyorum. Ara Kafe Ara Güler, yani Ara Güler foto muhabiridir. Çok iyi bir sanatçıdır aynı zamanda. Ben Trabzon doğumluyum. Artvin Hopa'da büyüdüm. 3 kardeşiz. Abim Uşak'ta yaşıyor. Bir kız kardeşim İstanbul'da benimle birlikte. İkisi de öğretim görevlisi üniversitede. Ben de müzikle ilgileniyorum. 15 senedir bir fiil İstanbul'dayım. Şimdi babam emekli, annem ev hanımı. Kış aylarında iş olmadığı için, köyde bahçe olmadığı için annem işte abimin çocuğuna bakıyor Uşak'ta. Hopa'da yaşıyorlar aslında. Kışları buraya geliyorlar yani. Çok güzel bir kültüre sahiplerdir. Yani genelce evrenseldirler. Sabit bir fikrin içerisinde kaybolmuş bir toplum değildir. Hayata bakmayı, evrensel bakmayı, genel bakmayı çok seven, aynı zamanda çok sosyal bir kültüre sahibiz. Orada yaşayan insanların hayata bakış açıları mesela çok geniş oluyor. Yani çok sığ bir döngünün içerisinde kalmıyor. Yani benim için önemli bir şey ki bu kültürün de müziğini yansıtmaya çalışıyorum. Tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim özellikler benim hoşuma giden özellikler. O sevinç, hüznü, işte mutluluğu, sıkıntıları yaşama şekli bile farklı. Bu farklılık zaten doğup büyüdüğüm kültür. Benim annem de Laz mesela. Laz kültüründe de güzel şeyler var. Farklı yaşam biçimi, tarzı var ama bana Hemşin kültürü, Hemşin o dokusu daha şey geliyor ve ben o kültürün bir parçası olduğumu hissediyorum yani. Yani hemşince tam olarak nereden nasıl geldi, ne oldu, buna tam bir nokta atışı yapabileceğimiz bir tezimiz yok. Yani bir kaynağımız yok. Ama tabii bir sürü araştırıldığında bir sürü kaynaklar çıkıyor ortaya. Hangi dile mensuptur, hangi ırka mensuptur, hangi dilden gelmiştir, hangi ırktan gelmiştir. Buna kesin söylenebilecek bir şey bende yok açıkçası. Ama İstanbul'da yani farklı insanlar, farklı kültürler genelde gündelik hayatta Türkçe konuşuluyor ama iki hemşinli bir araya geldiğinde hemşince konuşuluyor. Şimdi ben Lazca da biliyorum. Hemşince ve Lazca ikisini de eşit derecede biliyorum.
Bazen karıştırıyorum çünkü gün içerisinde Laz arkadaşlarla da bazen Lazca konuşuyoruz. Hani unutmayalım, geliştirelim diye. Benim memlekette Artvin'de, Hopa'da tanıdığım kadarıyla birçoğu yani yeni kuşak, teşekkürler sağ olun, yeni kuşak daha çok şey dolayısıyla yani memleketteki iş imkanları vesaire, gelecek kurma, işte aile kurma, işte kendine dair bir şeyleri var etme, işte daha nitelikli, daha kaliteli bir yaşam adına tercih ettikleri yer daha çok İstanbul, Ankara, daha çok büyük şehirler oluyor ve İstanbul'da çok fazla hemşinli var. Yüzünden güneşi alsam koysam kalbime, yakar mı ki senin ateşin gibi? Yüreğimden kalbimi söksem versem eline, doğar mı ki sevdan güneşin gibi? 1000 kişi olmasa da bir İstanbul'da diyorum 1000 kişi olmasa da bir 500-600'e yakın yani yaşayan bir toplum var. Hepsi de birbirini tanır, hepsi de birbiriyle haberleşir, hepsi de birbiriyle diyalog halindedir. Hepsi de birbirinden haberdardır. Çok sık sık olmasa da böyle ara ara bir görüşmeler olabilir. Bir Hadik diye dernek var. Şimdi yeni kurulan bir Hemşin Kültür Vakfı kuruldu. Hizmet Vakfı diye hemşinlerin bir arada olduğu bir vakıf kuruldu. Yine Çamlı Hemşin, Pazar Hemşin'i de kapsayan daha önceden kurulmuş bir dernek vardı. Hem folklorik hem yani folklorik çalışmaların da yapıldığı dernekler bunlar. Yani özel gecelerde bir arada olunuyor, toplanılıyor. İşte horonlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, eski hikayeler anlatılıyor. Kavale pečakala je zbudijum, katun mi take na sočke zijama menigum. Kavale pečakala je zbudijum, katun mi take na sočke zijama menigum. Gaum gaum gavali, tu havali havali, tuta erkera roştay, zibeza düşüpti. Gaum gaum gavali, tu havali havali. Şimdi bizim Hemşin kültüründe yani Doğu Karadeniz'in de birçok kültürün binlerce sene bir arada yaşamasından da kaynaklı atma türkü dediğimiz manilerden oluşan dörtlükler vardır. Biz o dörtlüklerin melodilerini yapıyoruz ve insanlara sunuyoruz. Kavale pečakala je zbudijum, katun mi take na sočke zijama menigum. Kavale pečakala je zbudijum, katun mi take na sočke zijama menigum. Gaum gaum gavali, tu havali havali, tuta erkera roştay, zibeza düşüpti. Gaum gaum gavali, tu havali havali, tuta erkera roştay, zibeza düşüpti. Bir de dünyayı kurtarmak diyelim. Yine sanat kurtaracak dünyayı, müzik kurtaracak.